Genel olarak şöyle bir durum var aslında bizde. Hep omuz kaslarını çalıştırdığımızda şöyle bir boynumuz küçülür, omuzlarımız yukarı doğru çıkar. Sanki böyle boydan bir kısa gözükürüz. Omzu çok geçmiş insanlarda bir böyle boynu yokmuş gibi gözükür. Bu yanlış bir şey. Nasıl bunu daha düzgün kullanırız? Omuzlarımızı aşağı almalıyız. Başımızın tepesinden hep yukarı doğru böyle görünmeyen bir şey itiyormuş gibi hissetmeliyiz. Ve hareketimizi bunun üzerinde yapmalıyız. Hangi hareketleri derledim? Buyurun antrenmana. Bugün size kıyafetlerde çok güzel gözüken ama çalışması bir o kadar bence sıkıcı ama çalıştığımızda da harika duran bir kas grubundan bahsedeceğim. Omuz kası. Şimdi omuz kaslarını çalıştırmanın boynu çok fazla böyle basık tutmadan falan aslında çok basit bir yolu var. O yüzden ben elime birer kiloları aldım size. Hem hareket sırasında göstermek için hem de o sırada anlatacağım çünkü yoksa biraz perişan oluyorum ben de. En az sizin kadar yoruluyorum zaten hareketleri yaparken, hiç merak etmeyin. Doğru açıyla hareket etmek aslında gerçekten böyle bir şey. Ceren hocam ya sen de bu işi yani yıllardır yapıyorsun, sen de mi yoruluyorsun? Ben de yoruluyorum. Eğer doğru açıyla ve doğru şekilde hareket ediyorsak emin olun yorucu ama sonucu çok güzel, sakatlık olmayan, sıfır hatayla güzel bir omuza sahip olacağız. Şimdi gösteriyorum. Bunlar elimdekiler birer kilolar. Bir tatile gittiniz, 1 kiloluk şişe alabilirsiniz. Başlıyorum hareketlere. Neden dizlerimizin üzerinde yapmalıyız? Çünkü insan dizlerinin üzerinde yanlış basamaz. Eğer kol hareketlerini, sırt hareketlerini, işte bu tarz omuz hareketlerini, ön kol arka kol fark etmez, dizlerinizin üzerinde yaparsanız yanlış basıştan kurtulmuş olursunuz ve kalça kemikleriniz doğru bir şekilde hizalanır. Daha sonra elinizde hangi ekipman varsa bunu çok güçlü bir şekilde kavramanızı rica edeceğim. Eğer harekette bilekleriniz böyle ya da böyle oluyorsa emin olun kendinize göre ağır bir dumbbell'la çalışıyorsunuzdur ya da herhangi bir ağırlıkla. Lütfen böyle yapmamaya çalışın. Küçük ağırlıklarla başlayın. Kuvvetlenince daha yüksek ağırlığa geçersiniz. Çok yüksek ağırlık almak demek bir şeyi doğru yapıyor olmak demek değil. Önemli olan açıyı ve eklemleri doğru bir şekilde hizalandırmak. Karnımı içeri aldım, tiltimi yaptım, dimdik bir şekilde duruyorum ve karşıya bakıyorum. Ellerimle kuvvetli bir şekilde hizaladım ve başlıyorum harekete. Ellerimi kaldırıyorum nereye kadar? Omuz hizasına kadar. Ne öğrenmiştik biz? Kaldırdığımız hızla indiriyoruz. Yani bir şeyi kaldırıyorum ve aynı şekilde indiriyorum. İlk önce önemli olan bunu bir kavramak. Yani çok fazla kaldırmıyorum, aşağıda bırakmıyorum. Karşıda bir aynaya eğer hizalanıyorsanız kaldırdığınız şekilde indirip omuz hizasına kadar hareketi yapabilirsiniz. Bu alıştıktan sonra çift ele geçiyorum. İki elim birlikte kaldırıp indiriyorum. Bu sefer de eğer öne ya da geriye gidiyorsam hareketler sırasında bir kendimi kontrol ediyorum. Karın kaslarımı aktif etmiyorum demektir. Pilates'te her zaman karın kaslarınızı aktif etmeniz çok önemli. Karnınız da en az kollarınız ve omuzlarınız kadar çalışacaktır. Bunları bir de yandan yapıyorum. Yine el bileklerimi bakın bu şekilde tutmadım. Ya da bu şekilde yapmadım. Dümdüz el bileklerim ve yanlara doğru kaldırmaya başlıyorum. Yine omuz hizasına kadar kaldırıyorum. Fazla ya da eksik kaldırmıyorum. Yani açıda devam ediyorum hareketlere. Isındıktan sonra yine ikisini birden kaldırıyorum ve aynı kontrolle aşağı indiriyorum. Kaldırdım, çak diye kapatmadım. Aynı şekilde. Ya da kaldırdığımda omuzlarımı kaldırmadım. Ellerimle sanki insanlar beni buralardan çekiştiriyormuş gibi uzaya uzaya yapıyorum bütün hareketleri. Daha sonra yukarıda kaldım. Karnımı çok iyi kullanıyorum. Omuz hizasında açıp kapatmaya başlıyorum. Karnımı kullanmam çok önemli. Kalçamı sıkmam çok önemli. İç bacağımda bir hareketi hissediyor olmam gerekiyor. Daha sonra aldım. Elimde ağırlıklar var. Şimdi burada açtım yanlara doğru. Şimdi dirseklerimi fark ettiyseniz 90 derecede aşağıda ya da yukarıda değil, buradan açıp kapatıyorum. Omuzlarımı olabildiğince geride tutuyorum ve her açtığımda nefes veriyorum. Ver. Bayağı yani insanları rahatsız edecek kadar nefes ver. Biz Türk halkı olarak pek böyle nefes vermeye alışkın değiliz. Genelde bir üyelerimin hepsinde de aynı şey var. Belki sizde de oluyordur. Bir dikkat edin. Tutarak falan yapıyor. Böyle dudaklar mühürlü falan neredeyse. Hep böyle kocaman nefesler vererek yapın. Daha sonra aldım. Kaldırdım yine omuz hizasına kadar. Şuradan yine ağırlığın bana ağır gelip gelmediğini anlayabiliriz. El bilekleriniz aşağı doğru düşüyorsa eğer, omzunuzu kaldıramıyorsanız anlayın ki yine bu ağırlık size fazla geliyor, açınız yanlış. O yüzden belli bir küçük bir ağırlıkta ufak tekrarlarla başlayıp yine her zaman söylediğim gibi belki setleyip daha sonra daha büyük ağırlığa geçin. Ağırlık çok da önemli bir şey değil. O bir aracı, önemli olan bizim kasımızı ve ellerimizi güzel bir şekilde kullanmamız. Daha sonra aldım.
Yine aynı şekilde dirseklerim fark ettiyseniz 90 derecede. Daha aşağıda değil, daha yukarıda değil. Elim bana yakın değil, elim çok uzakta değil. Tam nereden bakarsanız bakayım hep 90 derece açıları çok iyi koruyorum. Omuzlarımı yakmaya çalışıyorum. Zaten öyle oluyor olması gerekiyor şu an. Karnımı çok iyi kullandım. Buradan da yukarı doğru çıkıyorum. Yine bu hareketleri setleyelim. Sözüm olsun bir sonraki videoda bunu size bantla da çekeceğim.